O kadar da uğraştım. Niye yemedi ki? Bilmiyorum ki, canım istemiyor dedi abla. Ya son günlerde pek keyfi de yok Humeyra Hanım'ın. Yani dışarıdan geldiğinde de yüzü asıktı. Gebelik işte, zor tabii. Ah be annem. Ara artık ya, ne olur. Öldüm şurada meraktan. Mesaj mı atsan acaba kızım? Olmaz o. Şimdi silmeyi falan unutur. Abimler görürse. O da doğru ya. Neyse üzülme, belki birazdan arar o seni. Ha? Kızım nerede olduğunu niye anlatmıyorsun? Neredeydin söylesene. Ya Hümi, neler oluyor? Niye sorularımıza cevap vermiyorsun? Zaten iyi de görünmüyorsun. Bir şey oldu bak, kesin sen bizden saklıyorsun. Ya yeter ya, yeter! Humeyra ne yeteri, ne oluyor kızım sana? Ya soru sormayın bana, üstüme gelmeyin diyorum ya! Kerem Bey, çıkıyor musunuz? Eğer Tarık Bey otoparka indiyse çıkıyorum. İnmediyse burada bekleyip seni rahatsız edeceğim. Hayır, henüz çıkmadı. O zaman bekliyorum. Bu dosyalar nedir? Haftaya yapılacak olan toplantının raporlarını hazırlıyordum. Hangi toplantı bu? Vurallar Holding'in CEO'suyla yapılacak olan toplantı. Tarik Bey çok önemsiyordu bu toplantıyı. Sabah da şirkette değildin. Evet ya, dışarıda bir toplantıya katılmak zorunda kaldım. Hangi işin toplantısı bu? Vurallar Holding'in CEO'suyla buluştuk. Bu sabah değil miydi bu toplantı ya? Hayır Kerem Bey, haftaya. Demek haftaya. Humeyra yavrum, ne olduğunu anlatmayacak mısın? Ya Hümi, gerçekten iyi görünmüyorsun sen. Acaba bir uyku hapı falan mı alsan? Güzel kızım, biraz sakinleş. Otur dinlen ha. Bebeğine zarar vereceksin yoksa, hadi. Ya oturmak istemiyorum diyorum ya, yalnız bırakın beni! Ya Hümi, yalnız kalmak sana iyi gelmeyecek. Zaten sinirlisin, kötü görünüyorsun. Bak, biraz otur, dinlen. Sonra belki sakinleşirsin ha. Siz beni anlamıyor musunuz ya? Konuşmak istemiyorum diyorum! Ben şimdi odama gidiyorum. Sakın peşimden gelmeyin, anladınız mı beni?
Humeyra. Ne oldu? Size de eğlence mi çıktı ha? Ya kendi evimde bile huzur yok mu bana ya? Defolun gidin şimdi. Ya siz de artık bana bir şey sormayın. Yeter ya. Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz? Humeyra ne oldu? Kendine gel kızım. Ne isteyeceğiz biz senden? Anne uzak dur benden artık. Anladın mı? Uzak dur, istemiyorum. Humeyra sakin ol. Sen neye sinirlendin onu söyle bakayım bana. Ya konuşmak istemiyorum. Hiçbirinizin yüzünü görmek istemiyorum. Anlamıyor musunuz siz ya? Bıktım artık, bıktım. Yeter ya, yeter. Ah! Humeyra ne oldu? Yavrum gel. Ne oldu? Sancı mı girdi? Miden mi kötü oldu? Neren acıyor Humeyra? Gel otur bakayım şöyle. Gel. Gel canım. Humeyra. Yavrum karnın mı, miden mi, sancı mı girdi? Ne oldu? Ya Humeyra iyi misin? Neren acıyor? Humeyra Hanım hemen bir doktor çağırayım mı ben? Ya bir şeyim yok. Toplanmayın başımda. Yeter ya. Aa! Reyhan kızım sen koş tansiyon aletini getir. Doktor tansiyondan da böyle sancı yapar demişti. Hemen bakın. Hay Allah ya, tam da zamanında şimdi. Güzel kızım. Annem. Yavrum. Annem. Yavrum. Annem. Annem. Sen buradasın. Annem buradasın. Nasıl geldin buraya? Evde kötü bir şey olmadı değil mi? Dayanamadım yavrum. Hasretine dayanamadım güzel kızım. Abilerim de bunalttı beni. Çıktım sana geldim ben de. İyi yaptın annem. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Reyhan. Anneciğim, şimdi birazcık içerisi gergin. Sen gel içeri, ben seni bir yerleştireyim, tamam? Ver annem. Ay, çok ağrıyor ya. Ne oluyor yavrum? Gel anneciğim, anlatacağım ben sana. Gel annem, gel. Annem benim, hadi geç şuraya otur, gel. Ben birazdan geleceğim, tamam mı? Annem benim ya. Canım. Canım annem benim. Güzel kızım. O kadar merak ettim ki seni. Hep aklımdaydın bugün. Bir önceki konuşmamızda da sesimi kötü geliyordu zaten. Annem bak, eminsin değil mi? Gerçekten kötü bir şey olmadı. Reyhan'ım, Söyle annem. abinler seninle telefonda konuştuğumu duymuşlar. Ne? Nasıl? Gerçekten mi anne? Peki söyledin mi benim burada olduğumu? Söyler miyim hiç yavrum? Söylemedim tabii. Bilmiyorum dedim. Bir daha aradığında öğrenirim dedim.
Sonra onlar evden çıkınca da çıktım sana geldim ben de. Yoksa rahat bırakmazlardı beni. O telefonun başından ayrılmazlardı. Ya takip ettilerse seni annem? Yok yavrum etmediler. Söyledim ya. Onlar gittiler. Ben gizlice çıktım geldim. İyi etmişsin annem. Her şey yoluna girecek, merak etme sen. Yavrum, kınalı kuzum benim. Anneciğim, ya sen burada beni bekle, otur buraya, tamam mı? Benim şimdi gitmem gerek. Sen gelmeden önce Humeyra Hanım birazcık fenalaştı, tamam mı? Bekle beni burada. Tamam kızım tamam. Sen git işine bak. Ben burada beklerim seni. Humeyra. Çok ağrıyor ya. Humeyra yavrum. Ambulans çağıralım, hastaneye gidelim ha. Ya Tarık abiye falan mı haber versek acaba ya? İstemem. Kimseye haber vermeyin. Böyle olmayacak Humeyra. Mustafa'yı çağıralım. Arabayı hazırlasın, hastaneye gidelim ha. Ya bir yere kıpırdayacak halim yok. Kalkamam hiçbir yere. Geçer birazdan hem. Ya geçici yok of. Ya ne olacak böyle? Humeyra yavrum, hastaneye gidelim ha. Bebek için. Oh bebeğim. Bebeğime bir şey olmasın, ona bir şey olursa yaşayamam ben. Sakın beni bırakma. Ben sensiz yaşayamam. Böyle olmaz. Yıldız koş. Mustafa'yı bul. Arabayı hazırlasın. Hastaneye gidiyoruz hadi. Hemen. Nerede kaldın sen? Ver kızım. Kolunu uzat Humeyra. Anne istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Özür dilerim, ben tansiyon aletini bulamadım da. Ya ben Kerem'i arıyorum bak, tamam mı? Sen de bak sakın itiraz etme. Tamam. Kerem'i ara kızım sen. Ya telefonum nerede benim? Kerem Bey. Kerem Bey iyi misiniz? Yüzünüz asıldı. Yanlış bir şey söylemedim umarım. Yok yok Filiz. Seninle alakalı değil bu durum. Ne dolaplar çeviriyorsun sen enişte ya? Kerem burada mıydın sen? Evet seni bekliyordum. Çıkalım mı? Çıkalım. Enişte? Nasıl geçti Vurallar Holding'le toplantı? Nasıl olsun? Hep aynı şeyler. Anlaşma sağlanabildi mi peki? Henüz değil. Ama tavlanacaklar. Zor olmayacak. Peki bir dahaki toplantı ne zaman? Parla. Parla? Efendim Parla? Ne? Ne olmuş? Kötü bir şey mi var? Ablam fenalaşmış. Ne? Tamam biz hemen geliyoruz. Durumu nasıl? Heh, tamam biz çıkıyoruz zaten şimdi. Tamam arayacağım. Allah Allah, nerede ki bu Mustafa ya? Acaba aşağıda mı ki? Reyhan'ımı da zor durumda bırakmam inşallah. Tam lazım olduğun sırada neredesin be adam? Oralarda da yok.
kaçıyor ya. Dayan Hümeyra bak dayan. Kerem'le Tarik abi yoldalar, geliyorlar. Bu vaziyette daha fazla bekleyemeyiz. Mustafa! Nerede? Yıldız bulamadı mı hala Mustafa'yı? Ya hastaneye gerek yok. Ya hem bak geçiyor, ilk anki gibi değil zaten. Doktoru çağırın, o buraya gelsin. Yavrum olmaz. Belki ultrasona falan alacaklar. Macide Hanım, Mustafa Bey çıkmış, konakta yok. Ama ben bir taksi çağırdım, hemen geliyor şimdi. 5 dakikaya kapının önünde olur. Hadi Humeyra, kalk gidiyoruz. Anne gitmek istemiyorum diyorum, anlamıyor musun? Kızım inat etme. Lütfen, hadi. Ya hayır dedim, ağrım ilk andaki gibi değil hem. Ya canım bak ne olursun. Belki önemli bir şeydir, gel gidelim. Gerek yok, geçecek, kötü bir şey olmayacak biliyorum. Humeyra tamam. Kötü bir şey olmayacak. Lakin bir kontrol ettirelim. Evde olmaz. Doktoru arayın, konağa gelsin. Peki tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Yıldız, taksiyi ara gelmesin boşuna. Reyhan, telefonumu getir, kış bahçesindeydi. Tamam, sakin ol. Kimseler gelmeden Reyhan'ım dönse bari. Ne kadar büyük bir yermiş burası. Şu bahçeye bak, kocaman. Reyhan'ın dediği kadar varmış. Kızım. Annem. Yavrum. Gel annem otur. Annem benim. Anneciğim, Humeyra Hanım hamile. Biraz sancılandı ama şu an sancısı geçti. Biz de doktor çağırdık. Seni de beklettim, kusura bakma annem. Hay Allah, geçmiş olsun yavrum. Peki doktor, tamam. Lütfen çabuk olun. Tamam, bekliyoruz. Doktor yolda. Birazdan burada olur. Ay iyi hadi neyse ki. Bak iyi olacaksın Hümeyra. Doktor gelecek şimdi. Şimdi şöyle derin derin nefes al, tamam mı? Bak böyle kasılmaları iyi gelir. Asla. Derin derin nefes al. Bebeğime bir şey olmasın, ona bir şey olursa yaşayamam ben. Ya sakın anneni bırakma, sakın beni bırakma, yaşayamam yoksa. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak kızım, merak etme. Sen hiç moralini bozma, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Hem doktor da geliyor şimdi. Hadi inat etme, gel biraz uzan şöyle. Şu yastığı koy buraya. Çıktın geldin ha. Canım annem benim. Rüyada gibiyim var ya. İnanamıyorum hala senin burada olduğuna. Ya ben yavrum, ya ben. Kınalı kuzum benim. Kurban olurum ben sana. Yavrum, yavrum. Ay gitti yemek, gitti. Ah Yıldız'a. Niye altını kapatmazsın ki? Of. Humeyra Hanım'ın telaşından unuttum tabii. Ortalığı da koku sardı iyice. Ay neyse ki bu kadarıyla kurtardık yani, çok şükür. Neredesin sen? Kaç keredir sesleniyoruz, duymuyor musunuz? Ay kusura bakmayın, duymamışım. Ya illa ayağınıza getirteceksiniz ya. Ay hem burası ne kokuyor böyle? Ya ocakta yemeği unutmuşum, o da yanmış.
Bravo gerçekten. İyi bari konağı yakmamışsınız. O telaşede aklımdan çıkmış. Pardon ama Reyhan nerelerde acaba? Onun ilgilenmesi gerekmiyor mu bunlarla? Nereye kayboldu yine? Kaybolmadı bir yere. Şimdi buralardaydı o da. Ya bu kızı ben anlamıyorum. Part time falan çalıştığını düşünüyor herhalde. Çünkü ne zaman lazım olsa ortalıklardan kayboluyor. Ya Reyhan öyle bir şey yapmaz. Siz yanlış anladınız. Tamam, neyse. Macide teyze salona su servisi istiyor. Hümeyra'nın su hep elinin altında olsun diye. Birkaç tane de fazladan bardak getirirsin servis için. Tamam. Hadi oyalanma. Bekle bakalım, bekle. Kurt tüyünü değiştirir, huyunu değiştirmezmiş. Bu da böyle gelmiş, böyle gidecek işte. Densiz. Annem hadi anlat bakalım şunu bir baştan. Ne oldu? Abinler sen gittiğinden beri her yerde seni arıyorlar kızım. Sen korkma diye bir şey söylemedim sana. Nasıl olsa bulamazlar dedim. Vazgeçerler diye düşündüm. Ama vazgeçmediler. Bulamadıkça daha da hırslandılar. Senden kalan ne varsa sokaklara döktüler. Annem. Sana zarar vermediler değil mi? Yok yok. Ama hep gözleri üstümdeydi. Telefonumu hep kontrol ettiler. Seninle konuşmalarımızdan sonra hep kayıtları sildim. Ama sonra konuşmamızı duydular işte. Annem bak bana doğruyu söyle. Seni gerçekten hırpalamadılar, seni yıpratmadılar değil mi? Yok kızım. Hırpalamadılar. Hırpalasalar ne olacak? Bilmiyorum dedim hep. Bana da söylemedi dedim. Canım annem benim. Benim yüzümden neler çektin sen de böyle ya? Çekerim tabii yavrum. Sen benim canımsın. Evladımsın. Onlar da evladım ama bu yaptıklarından sonra. Annem benim. Peki nasıl çıktın evden annem? Dedim ya. Onlar gittikten sonra çantamı aldım. Onlar tabii benim gideceğimden, kaçacağımdan falan kuşkulanmadılar. İyi ki adresini bir kağıda yazmışım. Bindim otobüse geldim. Sonra da evi buldum. İyi yaptın annem, iyi yaptın. Burada güvendeyiz zaten, merak etme tamam mı? Peki yanında çalıştığın hanım ne diyecek? Oy annem. Hiç merak etme tamam mı? Macide Hanım o kadar iyi birisi ki. Hakkaniyetli. Muhtaç olan insanlara kol kanat geriyor. Çok iyi birisi. Bizim de halimizden anlayacaktır eminim. Hiç korkma sen. O varken bu çatının altında kimseye zarar gelmez. İnşallah kızım, inşallah. Zaten ben ilk fırsatta söyleyeceğim evdekilere, Macide Hanım'a da. Humeyra Hanım işte Macide Hanım'ın kızı, az önce sancılanan var ya. Herkes bilecek. Allah onun da şifasını versin inşallah tez zamanda ya. Yavrum, kınalı kuzum benim. İyi ki geldin anne. Sana o kadar ihtiyacım vardı ki. Anneciğim, hadi gel ben seni odama götüreyim. Burada kalmayalım. Şimdilik de evdekilere bir şey söylemeyelim. Önce şu yukarıdaki telaş bir dinsin, tamam mı? Çıkarken bir gören olmasın yavrum. Yok annem, kimse görmez. Herkes yukarıda zaten. Tamam. Ver annem.
Jülideciğim, deyip seni üzmek istemiyorum ama ben seni dükkanda çok arıyorum. Sana çok alıştım. Eksik olma ablacığım. Ya hayır, bir tek ben de değil. Tüm müşteriler seni soruyor. Sağ olsunlar. Bugün işten erken mi çıktın? Vallahi ben de endişelenmiştim seni erkenden bulamam diye evde. Anne, keçeli kalemimi buldun mu? Çantana koydum oğlum. Yeni işin nasıl gidiyor? Ben çok iyiyim. Beni hiç merak etme ablacığım sen. Aa, bu ne? Tülay teyze bak ne güzel bir şey buldum. Oyuncak mı bu? Bebekler için yapılan süslerden galiba. Pek tatlıymış, pek şekermiş değil mi? İyi ama bunun ne işi var burada? Yeni işim bu Tülay abla. Saat kaç oldu? Şafağım hala yok ortada. Ay telefonunu da açmıyor. Ay öldürecek bu çocuk beni. Acaba bir daha mı arasam? Şafak? Sen misin oğlum? Evet. Ay, benim de bir başım kötü oldu ki çatlayacak gibi ağrıyor. Seni aradım nasılsın diye sormak için. Çaldı cevap vermedi. Duymadın herhalde. Çaldı sustu. Anne konuştun mu? Ne konuşması yavrum? Yapma anne. Neyi sorduğumu çok iyi biliyorsun. Jülide Hanım'ın işe geri alınması konusunda konuşacaktın hani. Ay yeter Şafak ha. Ne Jülide'ymiş bu? Eksik olmadı gitti evimizden. Hayır büyü filan mı yaptırdı bu kadın sana anlamadım ki. Anne. Ben burada hastayım, ölüyorum, bitiyorum diyorum. Senin sorduğun soruya bak. Geçmiş olsun anneciğim, bir şeye ihtiyacın var mı diye sormak yok. Varsa yoksa Jülide. Görüyorum. Sahiden çok hastasın. Hastayım tabii ya. İnanmıyor musun? Ah bak şuramdan bir ağrı girdi yine. Of anne ya. Anneye of denmez. Anneye of denmez. O zaman sen de konuş, hallet şu işi. Konuşmam. Ölürüm de konuşmam. Öyle mi? Öyle. Peki, sen bilirsin. Ben de bu eve bir daha adımımı dahi atmam o zaman. Anlamadım. Ne diyorsun oğlum sen? Duydun işte dediğimi. Yaptığın hatayı telafi etmezsen ben de bu evde durmam o zaman. Sen de bu evde tek başına oturursun. İyi ama sen demiştin ki... Emirhan, hadi senin odanda oynayın olur mu? Peki anneciğim. Abla ben işten ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışmaya başlamamıştım. İstemeden de olsa sana yalan söylemek zorunda kaldım. Çok özür dilerim. Anlamadım Jülide. Yani benim şu anda bir işim yok. Bebek battaniyesi isteyen bir hanım vardı. Hatırladın mı? Evet. İşte o hanım benden bebek süsleri istedi. Ben de işte. Tamam da Jülideciğim ben hala anlamadım. Sen neden işten ayrıldın ki? Ben sizi duydum abla. Neyi duydun Jülide? Leman Hanım'la sizin konuşmanızı duydum. Leman Hanım'ın beni istemediğini biliyorum. Seni zor durumda bırakmak istemedim.
Doktor bey, nedir durum? Bebeğim iyi mi? Humeyra Hanım, endişelenecek bir durum yok. Şimdilik düşük durumu söz konusu değil. Çok şükür. Allah yüzümüze baktı. Şükürler olsun. Fakat en kısa zamanda hastaneye gelmeniz gerekiyor. Neden? Başka bir risk mi var? Ağır bir sancı yaşadınız. Hastanede daha detaylı tetkikler yapmamız gerekiyor. Hem böyle bir dönemde boşlamaya gelmez, öyle değil mi? Doktor bey çok doğru söylüyor. Tamam, en kısa zamanda gelirim o zaman. Ya bebeğim iyi olsun da. Bu arada periyodik aralıklarla tansiyonunuzu ölçün, not alın. Aldığınız notlar sizi tedavinizde bize önemli bir yol göstericisi olacaklar. Tamam. İstirahat etmeyi de ihmal etmeyin sakın. Stresten, sıkıntıdan, üzüntüden uzak durmaya gayret gösterin, tamam mı? Her şey için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Söylediklerinizi harfiyen yerine getireceğiz. Bir sıkıntınız olduğu zaman hemen arayın. Eksik olmayın. Teşekkürler. Buyurun ben sizi geçireyim. Allah kahretsin. Allah kahretsin, geç kaldık. Trafikte sıkışacak zamanı buldu. İnşallah yetişebiliriz doktora. Hümeyra'ya da bebeğe de bir şey olursa dayanamam ben. Ne oldu, niye durdun? Yok bir şey. Hadi yürü yürü. Her şey için çok teşekkür ederiz doktor bey. Rica ederim Macide Hanım. Dediğim gibi kızınız artık dikkat etmesi lazım kendisine. Özellikle üzüntüden, sıkıntıdan, stresten uzak kalması lazım. Anlıyorum. Hiç merak etmeyin. Dediklerinizin hepsini harfiyen yapacağız. Dikkat edeceğiz. Doktor bey. Eşimin durumu nasıl? Umarım ciddi bir şey yoktur. Şimdilik endişelenecek bir durum yok Tarık Bey. Eşinizin sağlığı gayet yerinde. Çok sevindim. Yol boyunca çok endişelendik Kerem'le. Ben de tam Macide Hanım'a eşinizin kendisine üzülüp sıkılmaması gerektiğini söylüyordum. Tabii iş en çok çevresindekilerine düşüyor. Tabii ki. Biz zaten dikkat ediyorduk. Daha da dikkat edeceğiz, merak etmeyin. Macide anne, müsaadenizle ben eşimin yanına gideyim. Kerem oğlum, iyi misin sen? Hayır, yok. İyiyim anne, iyiyim. Doktor bey, buyurun ben sizi geçireyim. Zahmet etmeseydiniz taksi bekliyordum. Yok, lütfen buyurun. İyi günler. İyi günler. Bak Ümicim, korkulacak hiçbir şeyin yokmuş. Bundan sonra kendine biraz daha dikkat edersin. Belim çok ağrıdı burada ya. Ben biraz doğrulayayım. Ay gel. Hayatım. Çok endişelendirdin bizi. Nasılsın? Daha iyisin değil mi? İyiyim. Çok korktum ya, çok... Nasıl? Bebeğimiz de iyi değil mi? O da annesi gibi iyi değil mi? Hayatım, ne oldu sana? Sen bir şeye mi üzüldün yoksa? Yok, biraz fenalaştım işte. Ya tansiyon falan herhalde.
Allah Allah. Burası ne kokmuş böyle ya? Yemek yanmış ya. Tüh. Ne oldu anne? Ablam ne için rahatsızlanmış? Bilmiyorum oğlum. Ablan sabahleyin Parla ile buluşacağını söyleyip alelacele çıktı. Sonra geç kalınca merak ettim. Telefon açtım. Fakat telefonlarına da cevap vermedi. Eve geldiğinde sordum. Bir şey söylemedi. Arkasından Parla geldi. Ve Parla ile olmadığını anladım. Ablan da birden sinirlendi, kendini kaybetti. Ne yani? Yalan mı söyledi ablam? Hayır yani dışarı çıkmak için niye Parla'yı bahane etsin ki? Hiç bilmiyorum. Şirkete de gelmiş bugün. Öyle mi? 5 dakika falan kalıp çıkmış. Ben bile görmedim. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Neyse. Hiç bu mevzuları açmayalım Kerem. Zaten yeterince sıkıldı, üzüldü. Üstüne gitmeyelim, tamam mı? Hiç girer miyim anne, sen merak etme ya. Geçelim mi artık? Ablacığım, geçmiş olsun. Sağ ol canım. Gel otur. Daha iyisin değil mi? Gerçi biz doktordan iyi haberlerini aldık ama. Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim iyiyim. Neyse ki atlattım. Dikkat et kendine olursun bak. Bizim için önemlisin. Haber verdiğin için sağ ol Parla. Rica ederim Keremcim. Tabii ki de haber vereceğim. Çok korktuk biliyor musun? Macide teyzemle elimiz ayağımız birbirine dolaştı resmen. Öyle değil mi Macide teyzeciğim? Öyle kızım öyle. Allah'a çok şükür kötü bir şey olmadı. Kerem'le ben çok endişelendik. Yol bitmek bilmedi. Ya, aksi gibi haber aldıktan sonra bir de trafiğe yakalandık. Yani arabanın içinde çıldıracaktım neredeyse. Sen şirkete uğramışsın bu arada. Ben yoldaydım. Yoldayken telefon geldi. Mecburen dışarıda bir toplantıya katılmak zorunda kaldım. Ay kızım sen miydin? Başkası diye ödüm koptu vallahi. Benim anneciğim benim. Merak etme. Sana birkaç tane börek getirdim. Acıkmışsındır diye. Yavrum sağ ol, var ol da. Böyle sormadan yemek. Bir şey olmaz anneciğim. Hem biz de aynı yemeklerden yiyoruz. Buraya gelen misafirlere de aynı şeylerden ikram ediyorlar. Bir şey olmaz, sen ye. Söyleyebildin mi bari birilerine benim burada olduğumu? Yok anneciğim, daha söyleyemedim. Ama fırsatını bulunca hemen söyleyeceğim. Aman kızım bir an önce söyle. Böyle ev halkından gizli saklı iş yapmış olmayalım. Sonra başına dert açma benim yüzünden güzel yavrum. O nasıl söz öyle anneciğim? Üzerine bir laf gelir. Gücendirirler seni diye korkuyorum güzelim. Merak etme anneciğim, bir şey olmaz. Hem zaten Macide Hanım öyle biri değil ki. Yani herkese yardım ediyor. Senin benim gibi kimsenin kalbini kıramıyor. Halden de anlıyor.
bizim de halimizden anlayacaktır eminim. Sen öyle diyorsan. Öyle annem. Hatta o kadar çok öğrenci okutuyor ki o, biliyor musun? Çok iyi bir kadın yani. Buradaki herkes de onu tanıyor. Çok saygı gösteriyorlar Macide Hanım'a. Şükürler olsun Rabbime. Seni böyle güzel insanlarla karşılaştırmış. Evet annem, şükür. Hadi rahatına bak. Otur sen buraya. Tamam, kendi odan gibi belli. Bak börekten de ye. Ben mutfağa çıkayım. Yapılacak iş vardı. Şimdi ortalıklardan kaybolmayayım. Tamam yavrum, sen git işlerini yap. Ben buradayım, çıkmam odadan, merak etme. Tamam annem. Ben yine fırsatını buldukça gelirim. Canım annem. Duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günah?